herkese selamlar. Bildiğiniz gibi geçen sene biz bir ambulans almıştık ve onu karavana çevirmeye çalışıyorduk. Zorlu bir süreç olarak ve ağır gidiyordu. Şimdi biz geçenlerde karavanımızı Beylikdüzü'nde E-Camper Van adında bir firmaya verdik. Şimdi de artık gidelim. Bir üzerinden zaman geçti. Bir karavanımızı görelim istiyorum. Kendileri bayağı bir ilerlediler. Büyük bir ihtimalle siz bu videoyu izledikten birkaç hafta sonra bizim karavanımız teslim olmuş olacak. Bu süre zarfında siz de videoya geçmeden önce bir kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Çünkü kanaldaki izlenme ve abone oranları çok düşük. Onu şimdi şöyle ekranda ben size paylaşıyorum. O zaman yavaş yavaş Beylikdüzü'ne doğru yola çıkalım. Çünkü E-Camper Van Beylikdüzü'nde ve orada tekrar detaylara devam edelim. Şurada bir iki dakika oturalım, bazı detayları hatırlatalım. Şimdi biz geçen sene bir ambulans almıştık ve bunu bir karavana çevirmeye çalışıyorduk. Neden ambulans almıştık? Birincisi, istediğimiz donanım yapısına sahip bir araç Türkiye'de bulmak çok zordu. Bunlardan bazısı otomatik vites olmasını istiyorduk. Bir Sprinter olmasını istiyorduk çünkü Sprinter çok rahat bir araç. İkinci konuda hani bir kendisinin kliması olsun, biraz donanımı olsun vesaire istiyorduk ama bu araçları hani sayısı çok az. Üstüne var olanların da fiyatları çok yüksekti. Biz de bir ambulans bulduk, ambulans aldık. Ama bunu tabii alırken bizim bir güvencemiz vardı. Kayınbiraderimin bir Mercedes servisi var. Onun servisine ve Sprinter ustası olmasına güvenerek kaldım. Şimdiden uyarıyorum. Böyle bir gücünüz ya da sanayide tanıdığınız yoksa böyle bir işe girmeyin. Biz bu karavanı aldıktan sonra bu araç çekme belgeliydi ve araç yürür halde değildi. Çok hızlı zamanda yürüyenini sağlam hale getirdik. Bizi çok zorlayan bir nokta oldu. Aracın iki tane beynini bulamadık. Sonra o bizi yaklaşık bir 3 ay kadar oyaladı. Sonrasında da kaporta işlemleri bizi bayağı bir zorlaştırdı. Ondan sonra da karavanı yapmaya başladık ama karavanı yaparken bizim için önemli noktalardan bir tanesi güvenlikti. O yüzden bazı altyapıları biz kendimiz yapmıştık. Bir önceki videoyu hatırlarsanız, ki hatırlamayanlar için ben şu an oraya koyuyorum. Elektrik tesisatını biz yapalım. Gerekirse geri kalan kısmını bir karavan firmasına verebiliriz demiştik. Yani durumumuz aslında o şekilde. Karavanın bazı noktalarını biz kendimiz yaptıktan sonra bir yere verebiliriz diye düşünüyorduk ve buradaki adresimiz E-Camper Van oldu. Neden E-Camper Van? Birincisi, çok hafif karavan üretebiliyorlar kullandıkları malzemelerden dolayı. İkincisi, işçilikleri çok güzel. Güvenlik onlar için de birincil öncelik. Tasarım konusunda belki bir şey diyemeyebilirim çünkü yani tasarım biraz daha göreceli bir kavram. Bizim için yeterli bir tasarım becerileri var. Biz ona geçen haftalarda karavanımızı gönderdik, malzemelerimizi gönderdik ve o artık yavaş yavaş işlemlere başlamıştı. Ben de bayağıdan beri karavanı görmüyordum. Gidip artık karavanı görüp bakalım ne durumda olduğunu anlayacağız. Yavaş yavaş yola çıkalım. Şu anda da hava çok sıcak. Burası serin bir yer buldum. Burada oturmak iyi geldi açıkçası. O zaman yavaş yavaş gideyim Emre'nin yanına doğru. Yolum uzun, Beylikdüzü'ne gideceğim. Bilmeyenler için Beylikdüzü dünyanın en uzak yeridir. İstanbul'da yaşayanlar iyi bilir. Evet abi, sendeyiz. Ne yapıyoruz şimdi? Ne durumdayız? Evet Hüseyin, aracın ilk bize geldiği halinden şu an bayağı bir gelişmemiz var. Senin yaptığın dışarıya cam genişletmelerine bu şekilde oturtturduk. Sağlı sollu büyük bir cam alanlarımız var. Hekimizi montajladık. Işıklı hekiler. USB Type-C prizlerimizi taktık. Yer döşememizi yaptık. Kombimizin tesisatını hazırladık. Buzdolabının yerinde biliyorsun ufak bir değişiklik yaptık. Çünkü buzdolabımız burada olduğu zaman şu alanı bayağı bir daraltacaktık. Seninle ortak paydada buluşup dolabı burada alıp çok güzel bir karar verdik abi. Yatağımız sabit. 80 santim bir sabit tek kişilik yatağımız var. Slider'lı çektiğimiz zaman 140 santime uzayacak. Şu bölümlerde koltuklarımız var. Tamam. Tekrardan yatağın altından çıkmalı bir masamız. Buzdolabının üstüne gömlek vesaire elbiseleri asmak için bir tane askılıklı dolap yapıyoruz. Banyomuzu geniş tuttuk. 110 santim. O zaman ben bir sana Emre soracağım abi. Kullandığın ahşap senin bir farklı.
Evet, ahşap biz masif lam kullanıyoruz. Bu normal kavak kontrollere göre aşağı yukarı ortalama %40 daha hafif. Aracımızı ortalama 300-350 kilo bandında bitireceğiz. Hedefimiz o. Her şey dahil buna, buzdolabıydı, kombimizdi. Kullanılan donanımlar çok iyi. Normal kavak kontra kullansak tahmini kaç kilo? 500 kiloyu geçeriz. 500 kiloya geçeriz. 500 kiloyu temiz geçeriz. Arabamız tüy gibi oldu. Kumaşlarımız tekrardan tavana oturtuldu. Tek parça olarak sağ ve sol duvarlar. Güzel oldu. Evet, bu şekilde yapıldı. Doku hissi olarak da çok keyifli oldu. Şu bölüme lamba koyma ihtiyacında bulunmadık. Çünkü zaten hekimizde lambalar var. Abi. Arabamız kısa olduğu için. Burada bir lambamız var. Fanlı ekimiz var. Burada her bir prizin üzerinde 2 tane USB var zaten. Hem USB hem Type-C. Peki bunlarda 220 çıkacak mı? Tabii 220 var. 220 de bağlayacağız. Evet, Renault'in tekrardan inverter'ı var. Sistemimiz güzel ya. Arabanın donanımı çok iyi oldu. Valla beklediğimden daha iyi Aynen. ilerliyor. Daha da güzel oluyor. İşte ön tarafı da biraz şu buraları toparladıktan sonra ön tarafında süslemesine geçeceğiz. Yani zaten Aa, onlar basit, kolay kısmı. aynen. 2 tane Sprinter koltuğu sipariş ettik bu arada, yeni. Güzel oluyor, güzel oluyor. Şimdi ben biraz şeyin detayını vereyim. Ben neden Emre'ye geldim? Neden Ekran programı. geldin? Şimdi ben Emre'yi yaklaşık bir 6 ay takip ettim. Düzenli olarak takip ettim yaptığı işleri. Evet. Biliyorsunuz hani bunu düzenli konuşuyoruz. Ben karavanı birisine vermekten güvenmediğim için vermek istemiyorum. Hafiften bir deli olduğunu düşündüğüm için canım arkadaşım Ya artık arkadaşım. aynen, hangimiz normaliz ki? Dedim ki bu işi bu adam yapar çünkü gerçekten çok temiz iş çıkartıyor. Bütün işleri Çok çok teşekkür güzel. ederiz. Yani bütün arabalara kendi aracımız gibi özen gösteriyoruz. Ya illa ki sonuçta bu araba peynir tenekesi gibi boş bir araba. Bizim yaptığımız işçilikten olur, kullandığımız donanımlardan olur, bir arıza olur. Bizim yaptığımız işçilikte bir sorun olur. Ama önemli olan bunun arkasında durabilmek. Biz her zaman söylüyoruz. Sonuçta biz sıfırdan bir şey üretiyoruz. En ufak bir şeyde biz sürekli bunun tedavisini, tedariğini yaparak müşterilerimizin her zaman yanındayız. Yeni yere ne zaman taşınıyorsun? Yeni yer herhalde bir şu an yaklaşık bir 13-14 aracımız var yapılacak. Onları bir yarıya indirdiğimiz zaman 5 araca, yani 5 aracım 6 aracımızın teslimatını yaptıktan sonra kademe kademe yeni yerimize geçeceğiz Çatalca'ya. Şimdiden eline koluna Aynen, çok teşekkürler. Herhalde bizim bir ayımız kaldı. Aşağı yukarı denemeleri, testleri. Çünkü ruhsat sürecimiz var. O bizi bir 10-15 gün, çünkü aracımız ambulans olduğu için ruhsat sürecimiz bizi böyle bir 10 gün 15 gün ileriye atacak. Onlar zaten araç bittikten Tabii. sonra onları artık işin bekleme kısmı. Şu an işte mobilyaların ölçülerini aldık. Kesimleri yapacağız. Alt son kat izolasyonlarını koyup arabayı komple kapatacağız. Eline koluna sağlık. Aynen. O zaman bir ay sonra tekrar görüşmek Aynen. üzere. Görüşmek üzere.